Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Kişisel gelişim ve psikoloji alanındaki çalışmalar, insanların kişilik özellikleriyle ilgili çok sayıda tanımlama yapmıştır. Bunlar arasında narsist kişilik yapısı son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. Genellikle kendisini aşırı övme eğiliminde olan, diğer insanlarla ilişkilerinde sürekli olarak üstünlük arayışında olan, başarılarını diğer insanlarla kıyaslayan ve empatiden yoksun tipler narsist kişilik yapısına sahiptir. Narsistler başkalarının gözünde kahraman olmak isteyen ergenlere benzer. Japon yazar Haruki Murakami, narsist bir insanın dünyasının bir aynada gördüğü yansımasından ibaret olduğunu söylerken tam da bu kişilik yapısını tanımlamıştır. Narsistler kendilerine aşırı bir hayranlık duyarlar ve sürekli olarak ön planda olmayı arzularlar. Bu aynı zamanda başka insanları kontrol etme, manipüle etme arzusunu da beraberinde getirir. Narsistler için dünyada sadece kendileri ve ötekiler vardır. Ötekilerin misyonu kendisini pohpohlamak, başarılarından dolayı göklere çıkarmak, avuçları patlayana kadar alkışlamaktır. Elbette biraz abartı olduğunu düşünebilirsiniz fakat narsist kişilik yapısının yegane arzusu tam da budur. Başka insanların duygularını anlamakta zorluk çekerler, ihtiyaçlarına yanıt vermekte ilgisiz kalırlar. Empati duygusu ve narsist kişilik yapısı doğu ve batı gibi asla bir araya gelemeyecek kadar uzaktır. Bu videoda etkileşime girildiğinde birçok kişinin hayatında ciddi sorunlar yaratabilecek narsist kişilik yapısını ve en belirgin özelliklerini ele alıyoruz. Kendini aşırı övme. Narsistler kendilerini sürekli olarak diğer insanlardan daha üstün görmek isterler. Bu nedenle aşırı övgülere mazhar olmak ve başkalarından takdir toplamak için sürekli bir çaba içindedirler. Bu çaba onların kendilerine ve becerilerine olan güvenlerinden kaynaklandığı gibi yanlış bir intibaya sebep olabilir. Oysa bu takdir edilme arzusu onların kendilerine duydukları büyük hayranlıktan kaynaklanır. Bir narsist ortada en ufak bir becerisi ve başarısı yokken bile pohpohlanmak, el üstünde tutulmak, parmakla gösterilen olmak ister. Kendisinden takdir ve teşekkürü esirgeyen, üstelik de yapıcı bile olsa eleştiri yönelten kişilerden özenle uzak durur. Başkalarını manipüle etme. Narsist kişilik özellikleri taşıyanlar kendilerini özel ve üstün olarak görürler ve başkalarının düşünceleri ve duyguları yerine kendi ihtiyaçlarını ön planda tutarlar. Bu nedenle sürekli olarak diğer insanları manipüle etmenin yollarını ararlar. Çünkü başkalarını kendi isteklerine uydurmak narsist kişilikler için hayati derecede önemlidir. Etrafındakileri kontrol altında tutmak ve kendi çıkarlarına uygun kıvama getirmek için yalan söyleme, suistimal, duygusal şantaj, tehdit veya aşağılama gibi çeşitli manipülatif teknikleri kullanabilirler. Bu eğilimleri başkalarının ihtiyaçlarını, duygularını ve sınırlarını görmezden gelmelerine, çoğunlukla da haddi aşmalarına neden olabilir. Sürekli üstünlük arayışı. Narsistler kendilerini diğer insanlardan üstün görürler ve bu nedenle hep üstünlük arayışı içindedirler. Başarılarını sürekli diğer insanlarla kıyaslarlar. Bu kıyaslama neticesinde vardıkları nihai sonuç insanların kendilerine hayranlık duymasıdır. Bu her durumda hiç şaşmayan bir sonuçtur. Kendilerini özel ve benzersiz olarak gördükleri için başkalarından her seferinde daha fazla takdir ve övgü beklerler. Yaptıkları en ufak bir şeyi bile büyük bir başarı öyküsüne dönüştürerek her ortamda ballandıra ballandıra anlatmaktan çekinmezler. Duyacakları bir övgü cümlesi, muhataplarının bakışlarındaki bir imrenme ifadesi onlar için paha biçilmez bir şeydir. Empati yoksunluğu. Narsistler için diğer insanların duyguları değer verilesi şeyler değildir. Onları anlamak için en ufak çaba göstermedikleri gibi bu ilgisizlikleri dolayısıyla nefret topladıklarını, sevgi ve takdirden uzaklaştıklarını bile akledemezler. Varsa yoksa kendi duyguları, kendi becerileri ve kendi hasletleri. Bu ilgisizlik ve empati yoksunluğunun günün sonunda kendilerini bir yalnızlık ve izolasyon batağına çekeceğini görmekten de acizdirler. Başkalarının yaşadığı duygusal buhranları bile bir rekabet vesilesi kılarak aslında dünyanın en buhranlı kişisinin kendileri olduğu, asıl ilgiyi ve şefkati kendilerinin hak ettiği gibi bir ruh haline bürünebilirler. Bu aslında onların manipülasyon tekniklerinden biridir. Aşırı derecede kibir. Mevlana Mesnevisinde şöyle der:
Şunu iyi bil ki bu kibir, ululanma, kendini üstün görme hali öldürücü bir zehirdir. Ahmaklar bu zehirli şarabı içerek sarhoş olurlar. Narsistler tam da Mevlana'nın tasvir ettiği bu ahmak tiplerdir. Bir örnek de Spinoza'dan verelim. Kibir, insanın kendisine olan sevgisinden ötürü kendisine gereğinden fazla değer vermesidir. Narsistler kendilerini büyük bir kibirle ifade ederler. Aşırı ve ölçüsüz güvenleri, onları başkalarının görüşlerine ve düşüncelerine değer vermekten alıkoyar. Farklı görüşlere saygı göstermek şöyle dursun, kendi düşüncelerini dayatmaktan çekinmezler. İlgisizlik. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle diğer insanların ihtiyaçlarına ilgisizdirler ve kendi ihtiyaçlarını ön planda tutarlar. Kendilerini önemli, özel ve üstün hissederler ve bu nedenle başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını önemsemezler. Bu davranışları dolayısıyla yakın ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler ve diğer insanlarla çatışabilirler. Narsistlerin bu davranış kalıplarının arkasında yatan psikolojik faktörler oldukça karmaşıktır ve tedavi gerektirebilir. Uzmanlarla yapılacak terapi, kişinin kendini ve diğerlerini anlamasına ve daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir. Başkalarını aşırı kıskanmak. Narsistlerin en belirgin özelliklerinden biri de aşırı kıskançlıktır. Genellikle diğer insanların başarılarını kıskançlıkla karşılarlar. Başkalarının başarısı onların kendilerine duydukları aşırı güveni sarsabilir, üstünlüklerini kaybettikleri endişesi yaratabilir. Bu nedenle etraflarındaki başarı hikayelerine karşı negatif bir tavır sergileyebilir, bunu kendileri açısından bir tehdit olarak yorumlayabilirler. Kıskançlığın bir başka sebebi de muhataplarıyla duygusal bağ kurmaktan yoksun olmalarından kaynaklanır. Bir başarı hikayesini anlayabilmek ve takdir edebilmek gibi hasletlerden yoksundurlar. İlgi çekme isteği. Etrafınızda sürekli vitrinde olmak isteyen, her ne pahasına olursa olsun tüm ilgiyi üzerine çekmeye çalışan, günlük hayatta ya da sosyal medyada sürekli absürt çıkışlar yapan, gösterişli gönderiler paylaşan birileri varsa bunlar muhtemelen narsistik kişilik yapısına sahiptir. Yaptıkları her davranış başkalarının ilgisi, takdiri ve iltifatı içindir. Kendisinin üstün, önemli ve benzersiz bir varlık olduğunu düşündüğünden başka insanların da bu sözüm ona muhteşem varlığı görmelerini, fark etmelerini, takdir etmelerini isterler. Özellikle sosyal medyada yapılan çoğu paylaşım genellikle abartılıdır. Bu herkesin narsist olacağı anlamına gelmiyor ancak başkalarıyla pek insani iletişime, etkileşime girmeden sürekli kendisini öne çıkaran paylaşımlar yapan kişilere dikkat etmek gerekir. Çünkü bu tarz narsistlerin kendilerini dış dünyada tanımlama biçimidir. Sınır tanımama. Narsist tiplerin bir başka ve belki de en tahammül edilemez özelliklerinden biri de başka insanların sınırlarını ihlal etmekte bir beis görmemeleridir. Etrafındakilerin özel alanlarına fütursuzca girmekte tereddüt göstermezler. Böylece kendilerini güçlü ve üstün hissederler. Ayrıca diğer insanlarla olan etkileşimlerinde kontrolü sürekli olarak ellerinde tutmak istedikleri için sınırları ihlal ederek daha sonra manipülasyon amacıyla kullanmak için başkalarının zayıf noktalarını ve açıklarını keşfetmeye çalışırlar. Bu özellikleri sebebiyle bir süre sonra insanların kendinden uzaklaşmaya başladığını, tepki gördüğünü fark ettiğinde ise ilişkiyi sonlandırıp başka kurban arama yoluna giderler. Değişmeleri zordur ama mümkündür. Narsistlerin değişmeleri biraz zor olsa da mümkün olabilir. Değişim ve dönüşüm süreci genellikle zorlu ve uzun bir süreçtir ve profesyonel yardımla olabilir. Psikologlar ya da kişisel gelişim uzmanları bu tiplerin duygusal ve zihinsel sağlıklarını korumak ve geliştirmek için farkındalık geliştirme, empati eğitimi, sınır oluşturma ve stres yönetimi gibi teknikler uygulayabilirler ve ilerleme kaydedebilirler. Narsist kişilik yapısına sahip bireyler genelde iş ortamında ya da evlilik hayatlarında yaşadıkları ciddi sorunlar dolayısıyla böyle bir tedavi sürecine yanaşabilir. Bu meşakkatli tedavi sonucunda kendilerini yeniden keşfedebilir, sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler haline gelebilirler. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.